Peki rap şimdi bir yandan da her şeyin birleştiği, işte fark ettiğini, isyan ettiğini, söylemek istediğini anlattığın bir şey ya ve böyle Evet. dolu dolu gidebilirsin, kelimelerce Evet. gidebilirsin. Normal bir şarkıda kelime sayısı belli dakikada ama senin öyle bir sınırın da yok. Çok mu tuttun da bir anda rap oldu böyle geldi kelimeler ya da çok mu anlatmazsın, konuşmazsın? Ketumluk mu getiriyor, çok paylaşımcılık mı getiriyor? Ben 25 yıldır yapıyorum. Ta Underground'ken ilk başladığım kaydı aldığım günden beri ve 25 yıl. evet, yani 2016 dersek 33-34 yaşında falan benim hani Türkiye çapında bir şeyim oldu. Ondan önce Underground yapıyorduk. Hep severek yaptık. Bugün ben mesela Kayahan'ın bir şeyini gördüm böyle işte müzik hakkında konuşuyor falan şey diyor. İki tip müzisyen vardır. Birisi ünlü olmak için bir şey yapar. Ötekisi de yaptığı işle ünlü olur ya da tanınır. Bizimkisi biraz daha ikinci tarafla alakalıydı. Ben mesela Instagram çok kullanamıyorum, beceremiyorum. O benim için büyük bir eksik ve öyle söylüyorlar. Niye acaba? Bilmiyorum ki. Hani çünkü ona da bakıyorlar ya her Sen şeyde. hissediyor musun eksikliğini? Yok. O zaman Çünkü değil. ben işte sevmiyorum her Tamam. şeyi böyle falan Yapmak zorunda filan. değilsin. Ama işte hani şeyler konuşuyor ne bileyim işte kaç takipçim var falan oluyor ya. Benim Ama takipçim, sonuçta influencer gibi bir mesleğin benim olmayacağı öyle bir için şeyim ne yok. önemi var Evet. ki? Sadece seni sevenler belki biraz daha haber Ya almak isteyebilir evet ama belki olabilir. Onu da ben şey yapamıyorum. Şimdi dur yemek yerken birden hemen gözlükleri takalım nereye dönüyoruz falan filan. doğru söylüyorsun. O beni biraz yoruyor. Samimiyetsiz olmak istemiyorum. Ama bazen de yapıyoruz tabii. Hani o kadar da şey de değilim de biz de bu piyasanın şeyliklerine uyuyoruz. Onun dışında işte dediğim gibi çok yönlü bir şey. Rap, rap işte ritmik Amerikan pop, ritmik Amerikan şiiri. Her şeyi söyleyebiliyorsun. Ve Türkiye'de aslında rapçilerin bugün bu noktaya geliyor olması bütün bir Amerika ya da bir Avrupa'daki gibi kendi kafalarına göre ne geliyorsa söyleyemedikleri bir noktada bile büyük başarı yani. İyiyiz. Bizim çocuklar da biraz sıkılıyor. Çok küfürlü, biraz azlı şeyleri. Benim oğlum da çok rap dinler, sever ama mesela o küfürlü sevmiyor. Şimdi bakıyor kameranın arkasından. Böyle şarkıya başladığında biraz fazla küfür olunca ne bu ya deyip kapatıyor Ya mesela. her şey yerinde anlamlı canım. O küfürde tabii ki şey oluyor ama işte oluyor işte o gençlik 17-18 yaşındaki ben de yaptığım dönem püf neler ediyordum yani. Ha, aslında yaş aldıkça üslup Evet, da değişiyor büyüyorsun gibi bir tabii şey ki var. biraz böyle bir durumu da var. Çünkü şöyle bir şey var ya işte hani rap yapıyorsun, işte küfür, öfkelisin, 18 yaşındasın, 19 yaşındasın. Hele bizim gibi orada bir taraftan halı yıkayıp öbür taraftan bilmem ne yapıp bir tane matrasın üstünde iş yerinde aç yatınca sabah ilk başladığın böyle hayatım falan diye Tabii, giriyorsun. çok doğru. Şimdi onun karşılığı da o oluyor. Öbür Doğru. türlüsü de hayatın akışına çok oturmayan bir şey. Ama işi çok seviyorum. Nasıl bağlayacağım şey Bu yapamadım. zorluk, ben bağlarım sen hiç merak etme, bu Tamam, iş bende. tamam. Bu zorluklar mı seni bu kadar iyi bir rapçi yaptı? Ve ne kadar güzel düetler yapıyorsun ya. Sibel Can'la düetinize bayılıyorum. Evet ben onlara Kibariye, ay çok çok Kibariye, güzel. evet Hii. Kibariye'yi ben mesela bunları özellikle yapmak istedim. Mesela Kibariye ile 125 BPM tempo olarak tıs 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 giden Afrobeat. Yani tam böyle Batı'nın oraya dedim ablayı ben buraya şey yapacağım. Hani sırf macun gitmeyelim Kibariye'ye şey işte Sibel Can. Ondan sonra Güllü'yle yaptım bilmem ne falan. İşte Filenin Sultanları var ya Çilenin Sultanları. Çilenin sultanları. Tam öyle olmuş gerçekten Şimdi hikaye. o akış Zara'yla yaptım. Evet, Hani Zara var. müthiş türkü söyleyen birisi. Of. Ama bunlar hep bir şey, meydan okuma. Tabii. Hep bir şey. Yani ben dedim bunu yapacağım çünkü o yemin ediyorum özellikle o şeyle Kibariye Kibariyeyle. ablayla yaptım onu. Ben dedim ki bunu dedim 9-8 şeyi yıllar önce bunu benim Hollanda gittiğimde kuzenim ilk menajerimdi. Hiç para etmediğim dönem. Kıyamam O, sana. İyi o ki dedi o zaman söylüyorsun. söylüyordun. O beni çok heyecanlandırdı. Çok korktum. O acaba okuyabilecek mi? Abla da geldi Kibariye hiçbir şey bilmiyor. Altyapıdan dinlememiş yani.
Sağ olsun. Sonra Sağ olsun. çünkü kendine güveniyor kadın. Evet, şimdi Geldi. diyecektim çünkü Abi, Kibariye. şimdi şeyi de yok, hani bu bilindiği için ayıp bir şey Okuması değil. yok. Okuma yazma yok. Hemen Tuğberk yanına girdi, söyledi. Çat çat 2 tekrar laplı vurdu çıktı. Vay. 2 tekrar 125 BPM. Dap dap, sonra doğaçlama devam ediyor. Haydi kaldır, şimdi oyna falan filan, o sonlardaki hiç Onlar doğaçlama mı? Doğaçlama onlar. Eypiyor yavrum falan filan, dedim ki ya Allah'ım. Bu işte bu deneyim, hani diyor ya paha biçilemez. Sen oyna canım gülüm, sen oyna, sen oyna, sen oyna tatlacığım, sen oyna, sen oyna. Sibel Can, biz bu şarkıyı yaptık. 5 yıl, 6 yıl önce yaptık. Çok güzel. Geçen yıl, 2 yıl önce patladı. Ama nasıl patladı böyle? Klip yok, hiçbir şey yok. İşte TikTok'ta bir yere düşmüş, oradan öbür tarafa falan filan. Bülbülüm kayıp, ben dikende gülüm. Diken mi gül mü? Sen bülbüle gel. Yandım ben yandım, ah yokmuş devamı. Benim bazı şarkılar da öyle biraz geç Şimdi oldu. onu diyeceğim değil mi? Öyle bir şey var, şarkıların sonradan Çünkü PR patlaması şeyini mi gibi. yapamıyoruz acaba, bilmiyorum. Bence zamanı var hepsinin Belki gibi de geliyor öyle, bana. belki de öyle. Sen biraz önden gidiyorsun, biz seni geç yakalıyoruz gibi bir gerçek var aslında, bunu itiraf edelim. Yani işte Güllü'yle yaptık, Zara'yla yaptık. Yani işte falan olabilir Şimdi mi? Kibariye Buyka'yla bir konser verecek. Evet. İşte bu. Aman Allah'ım. Yani Buyka çok kıymetli bir isim dünya çapında. Daha önce de Türkiye'ye geldi ve ben konserini dinleme şansına sahip oldum. Geçen gün bir gördüm ki sosyal medyada Kibariye Buyka. Ben böyle oldum, efendim. Evet. Tabii ki. Gerçekten. Muhteşem bir ses. Ben işte Buyka'yla çalışan Kibariye ablayla Evet. yaptık ve onu da hiç şey yapmadım. Sağ olsun, o da beni çok sever. Şimdi kim var hayalinde? Sırada kim var? Var mı? Bak bakıyor oradan, söyleyeyim mi diye. Yok hayır, Söylesene. söylerim ya. Söyle. Benim Yıldız Tilbe'yle Diyecektim, şimdi ağzımdan aldın ya. Yıldız Tilbe'yle çok yapmak isterim. Evet, Yıldız'la. Yıldız ablayla yapmak isterim. Selda Bağcan abla biraz hani hasta ya, geçen gün de bizim çocuğu alırken onu hastanede gördüm. İyiydi ama kahvaltı yapıyordu falan. Bir şükür biraz evet, Evet, duygun kahvaltı kadarıyla yapıyordu falan. toparladı. Hiç yanına gitmek Daha da istemedim. şifa Hani onu diliyorum. şimdi darlayıp birlikte sahneye çıkmıştık falan filan gibi. Ah. Onu görmek bile yetiyor. Yıldız ablayla çok istiyorum yapmak. Ama onu da olarak, dediğiniz gibi doğru zamanı, doğru anı bekliyorum. Kestik çoktan yapmıştır ve bizim o zamana gelmemize ve hazır olmamızı bekliyordur. Çoktan yapmış, stüdyoya girmiş, bizim Yok, hazırlığımızı vallahi bekliyor. yapmadım. Biz hazırız. Tamam. Yıldız Tilbe, bu düete hazırız APO'yla. Lütfen yarın buluşun ve bu iş bitsin artık. Ben buradan sesleniyorum. Müthiş şeyler yapıyorsun. Yani peki sen kimi dinliyorsun? Rap dünyasında. Ben çok Fuat abi dinledim ilk başlarken. Ben ama çok şey dinledim. Ben çok ülkede gezdiğim için her ülkenin Müthiş bir şans tabii. dili, işte Fransızca rap çok dinledim. İşte IM, NTM, DMs, Rof, Buba, şu an aklıma gelenler, Mafia Cafri. Bunları çok dinledim. Fransızca rap. Her ülkenin rapi farklı mı? Tavır olarak ve içerik olarak ve isyan başlığı olarak. Evet. Şimdi Hollanda'nın isyanı daha farklı ama Fransa'nın isyanı daha farklı. Çünkü Fransa daha böyle sert, böyle isyan. Hatta bir dönem arabaları yakmaya başladılar. Evet. Mesela oranınki daha politik bir şey. Hollanda'nınki daha farklı, İngiltere'ninki daha farklı. Ama bütün bu bütün dünyada rap ötekilerin müziği. Amerika'da zencilerin, Fransa'da Afrikalıların, Arapların, Almanya'da Türklerin yüklendiği bir şey. Ve onların aslında biraz o buharını, o havasını boşalttığı bir nokta oluyor rap. Hüznünü, yalnızlığını, Biraz sert olmasının öfkesini. nedeni de belki o. Evet, doğru. En son ne konu başlığı için yazdın? Yani bir başlık için yazmadım. Hani demin dedin ya, hanımlarla kavga ettik, girdik, Ha, bunu öyle. yapmamız lazım dedik. En son Ya ne evet, seni tetikledi öyle ve konu yazdın? olarak yaptım aslında. Biz yapıyorduk zaten. Ferdi Tayfur'un Bana Sorduğu bir şarkısını yapıyorduk Yener'le. Yapıyorduk. Tam
biz işte 2-3 aydır onunla uğraşıyoruz. Şey oldu işte vefat etti kendisi. Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. Ama o konu içerik olarak öyle planladığımız bir şey değildi. Onu yaptık. Onun dışında işte kendi yaptığım şeyler var. Öyle gidiyoruz. Yani çok da fazla böyle içerik konu seçip ben şey yapmam. Hani bir film, dizi ya da başka bir şey hani böyle o şeyde de iyiyimdir aslında. Storytelling hani bir hikaye anlatmak. Zaten işin bu aslında bence. Evet, ya o Her şeyde- rap şarkısı bir hikaye. Evet, o şeyde de iyiyimdir ama çok yani kendimizce tabii ki nacizane iyi şeyler yapmaya çalışıyoruz. Çok güzel şeyler yapıyorsun. Bir tek şunu anlamadım. Ticarette bir yüzün gülmüyor. Yani neden? Yapmamalı mısın acaba diye Evet, ben düşünüyorum şu öğrendim anda. onu. İşte Taksim'de dükkan açmıştık, o battı. Sonra Çin restoranı açtım, Neden? gözlerim çekik diye. Ya yapamazsın bunu yapamazsın. Hayır bunu yapamazsın. Hayır benim arkadaşlarım vardı onların da gözleri çekik diye. Bulaşık falan yıkamaktan gelip 2 abi kardeş. Onlar açalım açtık ya 2 hafta sonra Çin'de korona çıkar mı ya? Çin restoranı açıyor, Çin'de korona çıkıyor. Bu çocukları minibüse almıyorlarmış bunlarda korona var diye. İşe gelemiyorlar falan. Öyle bir bahtsızlık. Üzülüyorum tabii ama kısmet işi yani bunlar. Buna da bir şey de söyleyemiyorum. Ama sanat adamının ticaretle pek işi olamıyor ya. Ya evet biraz da onların biraz itelemesiyle oldu. Bir de bilmediğin iş, bir de Evet. kısmetsizlik. Belki olsa başka bir şey kavga edecektik onlarla. Bir şey olacaktı onu da bilemiyorsun. Olabilir, kırılabilirdin o hikayenin içinde gibi Evet geldi o bana. da evet şey yapardı. İşte korona çıktı. Biz o dönem onu hissetmedik tabii. O can derdine düştüğümüzde aman hasta olmayalım falan. Doğru. Öyle de bir atlatmış olduk. Her şey bir tecrübe sonuçta. Ya çok tatlısın. Sırada neler var? Sırada Beşiktaş'a şampiyon yapıyoruz diyormuş. Ya Beşiktaş tabii. Şimdi Beşiktaş tabii senin için bambaşka bir şey. Yani sırada işte müzik yapacağız. Her zaman sırada o var. İşte çocuklarımızı büyüteceğiz. Ay evde o 3 Kız- kiloyu ne yapacağız Kız biz evet onu, o ne kızları yapacağız? şey yapacağız. Sonra mutlu olmaya çalışacağız. Sırada bunlar var. Herkesle iyi olmaya çalışmayacağız tabii ama iyi insan olmaya çalışacağız. Güzel işler yapacağız. Güleceğiz, eğleneceğiz. Sonra iyi akşamlar diye toparlanıp gideceğiz yani. Bu rapin tek kötü yanı. Çok mesafeliymişsiniz gibi sunucuyu da ürküten bir ön yargısı var. Öyle mi? Böyle dedim ki Allah'ım arkada ben de doğru söylemesem olmuyor. Nedense yani illa konuşacağım. Niye Çok konuşuyorsun? harika. APO gel eyvah dedim şimdi ne konuşacağız? Allah'ım ne ya konuşmak istemezse ya duvarları varsa. Hiç Çok öyle teşekkür korkulacak bir şey yokmuş yani sohbet konusunda. Yok yani öyle görünüyor olması normal. Evet. O çok normal ama işte belki de biz de böyle yerlere çıkıp kendimizi ifade ettikçe o şeyleri bizim kırmamız lazım. Galiba öyle bir şey var. Çünkü çok güzel bir yerden dünyayı görüyorsunuz ve gözlemliyorsunuz. Bence kendi dünyalarınızda hepiniz birer ozansınız. Çok güzel şiirler ve hikayeler Teşekkür ederiz. yazıyorsunuz. Edebiyatçısınız yani aslında bir bakıma. Fakat belki değil, belki rap'in o katı hali. Bizde hep bir böyle Allah bir dakika mesafelensek mi? Çok mu sert acaba? Bir de tabii sizler gerçekten hayatı derin yaşamış adamlarsınız. Çoğu rap sanatçısı. Diyorsun ya paspas yapıyordun. Tabii ki. Oradan bir isyan çıktı. Bir şey dinledim, bir şey oldu. Yani hayata başka yerlerden bakıp gerçekten delikanlı büyümek o. Eski haldeki o delikanlılar. Evet. Yani atölyelerde büyüyen, tamirhanede büyüyen delikanlının yaptığı sanat çok kıymetli. Dolayısıyla şey oluyor, bir ön yargı olmamalıymış. Bugün bunu da öğrenmiş oldum. Yok bu çok bence normal sizin öyle. Çünkü ben ilk defa duymuyorum bunu da. Evet. işin Ama bu açıkçası. bizim ayıbımızmış bence. Ben bugün bunu bir kez Biz daha de anladım. belki böyle kendimizi ifade ederek açabiliriz. Ama sonuç itibariyle her şey zamanla yerli yerine oturuyor. Duvarlar yıkılıyor, yollar bitiyor ve herkes bir şekilde yaptığı işle olsun. İşte böyle programlara katıldıkça kendini gösterme fırsatı buluyor. Onun için de teşekkür ederim Ben size. teşekkür ediyorum seni tanıdığım için. Müziğini şimdi başka bir şekilde dinleyebileceğim. Teşekkür ederim. Gerçekten Çok sağ ol. önemli. Sanatçıyı tanımak eserlerine başka baktırıyor insana. Fotoğrafınızı çekmek isterim. Gözlüğünü takmak istersen serbest. Haklısın. Tamam. Nezaketin için de çok teşekkür Rica ederim. ederim.
gözlerin çok güzel, pek saklamasan iyi edersin. Sağ ol, teşekkür ederim. Defter uzatıyorum. Bugüne dair bir şeyler yazmak için. Ay, seni benim istedim. yazım da iğrenç. Ya okuyabilecek miyim? Yani ben kendi söz yazılarımı okuyamıyorum. Nasıl yapıyorsun hakikaten? Şöyle yapıyorum, hatırlamak için. Orada havuz yazmışsın. O kadar mı kötü? Ali'ye mi yazdırsak? Oğlum mu yazsa ne yapsa? Yok. Oğlum yerde beni böyle izleyemezsin. Yere uzanmış vaziyette seni seviyorum. Allah'ım ne güzel bir program oldu. Çok teşekkür ederim. İyi ki geldin. Ayağına sağlık. Fena gitmiyorsun. Okuyabilirmişim gibi görünüyor yazı şimdilik. En kötü beste yapıp... Fotoğraf arkadaşlar sana yollar. Onun üstüne beste yapıp... Çok da uzun bir şey yazmadım. Zorlamadı evet. Bir cümleyle bitti. Üzmedi. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Çok tatlı bir insansın. Evdeki 3 kızına ve canım güzel eşine, reklamcı eşine, Galatasaray Üniversitesi mezunu güzeller güzeli eşine de sevgilerimi iletiyorum. Sağlıkla büyüt kızlarını. Teşekkür ederim. Zaten onlar şimdi evde şenlik havası. Allah Evet. kucaktan kucağa gezecek o küçük domates. Evet, çok Kalbim. iyiler. Ben çok teşekkür ederim. Siz de çok, yani ben izliyordum zaten programınızı. Harikasınız. Çok sıcak. Gerçekten samimi. Teşekkürler. İyi ki gelmişim. Çok İyi sağ ki olun. geldin. Hep gel. Çok sağ olun. Yaşasın. Hep size diyorum ne dinlediğiniz, ne okuduğunuz, ne seyrettiğiniz o kadar önemli ki hayata dair tavrınızı, kimliğinizi, kişiliğinize çok büyük katkılar sağlıyor. Ama kimi dinliyorsunuz, kimi izliyorsunuz, kimi okuyorsunuz? Bu ne izlediğiniz, ne okuduğunuz ve ne dinlediğinizden daha da önemli bazen. Üretenleri, sanatçıları, kimliklerini tanıdıktan sonra dinlemenin lezzeti bir başka oluyor bence çünkü. Bir başka bambaşka sohbetlerde tekrar bir arada olacağız. Hoşçakalın. APO iyi ki programıma geldi. Çünkü tanıdığıma çok sevindim. İyi ki gelmişsin. Gözlüklerinin ardındaki ışıl ışıl gözler, yumuşak, eğlenceli bir kalp, duygularını her zerresiyle hisseden bir baba. Başarı tesadüf değildir gerçekten. APO sayfasının satırlarını şöyle tamamladı. İyi ki gelmişim, çok teşekkürler, harikasınız.